Merhaba arkadaşlar. Bugün sosyal psikolog Philip Zimbardo'nun vaktinde kendisini de şaşkına çeviren deneyinden bahsedeceğiz. Stanford hapishane deneyi. Bu deney için Stanford Üniversitesi'nin Bodrum katına sahte bir hapishane inşa edildi. Zimbardo'nun amacı insanların sosyal rollere nasıl tepki verdiğine dair bazı bulguları bulmaktı. Deneye katılımcı aramak için gazeteye ilan vermişti. Günlüğü $15'dan 1-2 hafta sürecek ve hapishanede geçecek olan sosyal bir deneye erkek katılımcılar aranıyordu. İlana yapılan başvurulardan üniversite öğrencilerinin 24'ü kabul edildi. Başlamadan önce kimin gardiyan, kimin mahkum olacağı deneklere söylenmemişti. Pazar sabahı polisler, zırhlı araçlar ve polis arabalarıyla mahkum rolünü oynayacak olan öğrencilerin evlerine geldi. Mahalleli camlarına çıkmış olan biteni izliyordu. Öğrenciler çeşitli suçlarla yaka paça tutulup araçlara bindiriliyor, prosedür gereği hakları kendilerine okunuyor ve gözaltına alınıyorlardı. Zimbardo, deneyin kusursuz bir biçimde işlemesi için gereken tüm prosedürlerin uygulanmasına karar vermişti. Yani bir mahkum hapishaneye giderken hangi aşamalardan geçiyorsa denekler de geçmek zorundaydı. Elleri kelepçelenerek karakola varan öğrencilerin tüm eşyalarına el konuldu. Yine prosedür gereği tüm mahkumlar çırılçıplak soyularak saçları sıfıra vuruldu. Bit piri araması yapıldı. Üniformaları verildi. Numaraları dağıtıldı ve hücrelerine koyuldular. Artık onlara isimleriyle değil numaralarıyla hitap edilecekti. Gardiyan görevini üstlenecek olan öğrencilere ise bir gardiyanlık eğitimi verilmişti. Kendilerine düzeni sağlamak ve mahkumların saygısını kazanmak için limitler dahilinde her şey yapılabileceğini ancak şiddeti tavsiye etmedikleri söylendi. Hatta Zimbardo sonradan yayınlanan kayıtlarda şunları söylüyordu. Mahkumlar üzerinde can sıkıntısı hissi yaratabilirsiniz. Bir dereceye kadar korku yaratabilirsiniz. Ve onların hayatlarını tamamen rastgele güçler tarafından, sistem tarafından, sizler ve bizler tarafından kontrol edildiği hissine kapılmalarını sağlayabilirsiniz. Ve kesinlikle özel hayatları olmayacak. Bunun için gardiyanlar bir araya gelecekler ve kendi kurallarını kendileri belirleyeceklerdi. Mahkum olanlar da gardiyanların söylediklerini yapmakta yükümlüydüler. Deney başladığında gece saatlerinde tüm mahkumlar yerlerinden kaldırılarak uyandırılıp sayım yapıldı. Onlara isimleriyle değil numaralarla hitap ediliyordu. Bu ilk sayımları olduğu için öğrenciler henüz rollerine girememişti. Gardiyanlar da mahkumlar da ne yapacaklarını bilmiyordu. Gardiyanlar sayım işiyle mahkumlar üzerinde otorite kurmaya başlamıştı. Hoşlarına gitmeyen davranışları gördüklerinde akıllarına ilk gelen cezayı vermişlerdi. Şınav çekmek. Gardiyanlardan bazıları biraz daha ileri gitti ve ayağını şınav çeken mahkumun üzerine koydu. Daha fazlasını da yapan oldu. Şınav çeken mahkumun sırtına arkadaşını oturttu. Deneyin ilerleyen aşamalarına gelince bu cezalar çocuk oyuncağı kalacaktı. Daha deneyin ikinci sabahında neden olduğu bilinmeyen bir şekilde mahkumlar bir isyan başlatmışlardı. Gardiyanlara küfürler ediyorlar, yataklarını parmaklıklara bağlıyorlardı. Üzerlerindeki numaraları da çıkartmışlardı. Gardiyanlar kendi aralarında bir toplantı yaparak isyanı durdurmaya karar verdiler. Bunun için yangın söndürücüleri kullanarak mahkumları parmaklıklardan uzaklaştırdılar ve hücrelerine girip onları çırılçıplak soydular. İsyanı başlattığını düşündükleri kişiye de bir hücre cezası verdiler. Zaman geçtikçe normal üniversite öğrencileri rollerine daha da bağımlı hale gelmeye başladı. Gardiyanlar artık psikolojik taktikler yapmaya başlamıştı. İsyana katılmayanları özel bir hücrede tutup ödüllendiriyor, zorluk çıkaranları da karyolalarında süngersiz bir şekilde yatmaya zorluyorlardı. Gardiyanlar artık resmen güç gösterisi uyguluyorlardı. Tuvalet izinlerine bile canları isterse izin veriyor, tüm davranışları sıkı bir denetim altına alıyorlardı. Yavaş yavaş gardiyanlar mahkumlara önce gizliden sonra da açık açık şiddet uygulamaya başladı. 2 hafta sürmesi gereken deneyde daha 36 saat dolmadan ilk çıtırtılar gelmeye başlamıştı. 8612 numaralı mahkum tam anlamıyla çılgına dönmüştü. Zimbardo olayı şu şekilde anlatıyor. 8612 numaralı mahkum delice davranmaya başladı. Bağırıyor, çığlık atıyor, küfür ediyor ve kontrolsüz öfke nöbetleri geçiriyor. Onun gerçekten bu psikolojik durumda olduğunu kabullenmemiz epey bir zaman aldı ve sonunda onu salma kararı verdik. Up inside. I feel really up inside. You don't know. I gotta go. To a doctor. Anything. I can't say that. I'm up. I don't know how to explain it. I'm all up inside. Help me out! Help me now! God damn it! I'm up. You don't know. You don't know. I mean, God. I mean, Jesus Christ! I'm burning up inside. Don't you know? I just can't take it.
2 hafta sürmesi planlanan Stanford hapishane deneyi 6. günün sonunda durduruldu. Deneyin sonunda deneklerle görüşüldü. Mahkumlar bu işin bitmesinden çok mutlu olsalar da gardiyanlar şaşırtıcı derecede erken bitmesinden dolayı bir üzüntü içerisindeydiler. Deneye katılan öğrenciler normal bir iletişim halinde olabilecekken işler bu kadar nasıl çığırından çıkabildi? Zimbardo da işlerin bu kadar kontrolden çıkmasına izin vermişti. Hatta kendisi sadece birkaç kişi ahlaki değerler karşısında güçlü kalabilmişti. Ve ben onlardan biri değildim, dedi. Sonradan yazdığı kitapta da deneyden bahseden Zimbardo, kendisine biçilen rollerin insanın davranışına çok büyük bir katkısı olduğunu söylemiştir. Gardiyanlar güçlü bir pozisyonda oldukları için hiç yapmayacakları davranışları yapmış, mahkum denekler ise tam da onlardan beklendiği gibi bir mahkum rolüne bürünmüşlerdi. Toplum bizden bekledikleri davranışlarımız üzerinde işte bu kadar etkili. Deneyden 40 yıl sonra öğrencilerden biri olan ve öğretmenlik yapan Richard Yako kendisiyle yapılan bir röportajda onca imkanı varken sadece toplumun, ailelerinin onlardan beklediği gibi davrandığını belirtmiş. Buradan çıkarmamız gereken çok ders var aslında. Asla yapmam dediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Ya da bir insanı, çocuğunuzu onlara biçtiğiniz rollere göre şekillendirebilirsiniz. Başkalarına ya da kendinize nasıl bir rol biçeceğinizi iyi düşünün. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videomuz size yararlı olmuştur. Siz de bize yardımcı olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.